Merhabalar, ben Zehra. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere glutensiz çubuk krakerler yaptım. Gerçekten istediğim çubuk krakerleri bu sefer bulabildim. Bakar mısınız? Hem çatal şeklinde de yaptım. Bu istediğim dışı çıtır çubuk krakerlerden yaptım. Çıtır çıtır hem kalınını yaptım. Hem ben ince de seviyorum. Böyle biraz yanmışını da yaptım. Ya boy boy, şekil şekil hepsinden yaptım. Çok mutluyum olduğu için. Şunu size göstermek istiyorum. Hani normalde gluten unla yapılan kurabiyeler dağılıyor. Bakın, sert bir kurabiye. Bakar mısınız? Hiç dağılma yok. Kırılma yok. İçi de böyle çıtır çıtır, daha incesinde çubuk krekerler gibi oldular. Hepinizin denemesini tavsiye ederim. Kreker oldu. Şimdi size o sesi dinletmek istiyorum. Çıtırlığını duymanızı istiyorum. Bu sesi uzun zamandır arıyordum. Gerçekten harika oldu. Çok lezzetli oldular. Anlatırken bir yandan da yemeye devam edeceğim. Kusura bakmayın. Şu çatalları da göstermek istiyorum size. Yapımı da çok basit. Bakın, o kadar güzel. O kadar kıyır kıyır ki dağılma yok. Çıtır çıtır krekerlerin tarifine geçelim. 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ekliyorum. Gram olarak da 50 gram. Tereyağınız yoksa margarin de kullanabilirsiniz. 1 su bardağının 1/4'ü kadar da su ilave ediyorum. Aynı ölçüde, yani 1/4'ü kadar da sıvı yağ ilave ediyorum. 1 adet de yumurta kullanacağız. Yumurtanın ise sadece akını ilave edeceğim. Sarısını ise üzerine sürmek için kenara ayıracağım. 2 yemek kaşığı da yoğurt kullanacağım. Daha sonra ise 1 yemek kaşığı sirke ilave ediyorum. Kıyır kıyır olması için. Şimdi glutensiz unuma geçeceğim. Toplamda 2 su bardağı glutensiz un kullanacağım. Ben halk ekmek unu kullandım. 1 çay kaşığı da tuzumu ilave ediyorum. Ardından 2 adet küp şeker ilave ediyorum. Hani poğaçalardaki bu tatlımsı tadı sevenler için ekleyebilirsiniz. Sevmiyorsanız eklemeyin. Ben sevdiğim için 2 adet de küp şeker ilave ettim. Daha sonra ise bu malzemeleri karıştıracağım. Pürüzsüz bir hale gelene kadar. Artık elimle yoğurmaya geçtim. Hamur böyle pürüzsüz haline gelmesini sağlayacağım. İçindeki margarinlerin pütürleri iyice elimle ezerek kekimsi bir kıvam alacak. Daha sonra ise 2. su bardağı glutensiz unumu ekleyerek hamurumu toparlamaya başlayacağım. Yoğuruyorum. Parmak uçlarımı biliyorsunuz glutensiz un zaten, bir de az bir hamur yaptım. Öyle hiç yorulacak bir hamur değil. 5 dakikada yapıp şeklini vereceğiniz ve fırına atıp afiyetle yiyeceğiniz bir kurabiye çubuk krakerler oldu. Kurabiyeye gidiyor aklım hep, çünkü kurabiye hamurunun aynısı bu. Ve daha az malzemeleri var. Daha az tereyağı var. Daha az sıvı yağ var. Artık hamurum toparlandı. Yoğurma kabının içinde yoğurmuyorum. Biliyorsunuz yoğurma kabının içinde yoğurmaya devam edersem daha çok un isteyecektir. Gördüğünüz gibi hala böyle, çünkü cıvık gibi. 1 yemek kaşığı masamın üzerine unumu ilave ettim. Bakın hala nasıl yapış yapış. Hemen o unla hamurumu toplayacağım. İstediğim kıvama gelmiş olacak, böyle kulak memesi kıvamında. Yine böyle kenarlardan içe ala ala yumuşak yumuşak avuç içlerimle yoğuruyorum hamurumu. Her videomda da söylediğim gibi glutensiz unları kabımızda yoğurmaya devam edersek eğer, yani bir zemine almazsak çok fazla un isteyecektir. Unumuzu kattıkça da sert bir hamur olacak. Sert hamur olduğunda da biliyorsunuz glutensiz unla yapılan hamurlar sert olduğunda ise hiçbir işe yaramıyor. Taş gibi ne ekmeğimiz oluyor, ne poğaçamız, ne hamurumuz, hepsi taş gibi oluyorlar. O yüzden hemen yoğurma kabımızda biraz hamurumuzu toparladıktan sonra zeminimize unumuzu atıyoruz. Çok az unumuzu. Onunla beraber toparlıyoruz. Avuç içlerimizi de yoğuruyoruz. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur oldu artık. Hamurum oldu. Yoğurması da çok zevkli. Glutensiz unla hamur yaptığımız zaman da elimizi hiçbir zaman hamurdan çekmiyoruz. Her defasında yoğurmaya devam ediyoruz. Sürekli şekil verirken bile hep elimizde yoğuracağız. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur oldu. Şimdi artık bunun şeklini vereceğim.
Yine aldım ceviz büyüklüğü kadar. Ben çubuk krekerlerimi kalınlığı inceli yaptım. İsterseniz, benim bir çıtır sevenler ise ince yapabilirsiniz hamurunuzu. Kalın severler ise, yani biraz daha böyle çıtır değil de biraz daha hamurumsu olsun, yani içi dolgun olsun diyorsa biraz daha kalın yapabilirsiniz. Ben her boyutta yaptım. Fırın tepsimi aldım şimdi. Yağlı kağıdımı serdim üzerine. Çubuk krekerlerimi istediğiniz şekli verin. Uzunlu, kısalı, kalını, incesi her türlüsünü yaptım. Hatta çatal şekilde verdim. Uzun zamandır çatal yemiyordum. Bunun üzerinde onu da denedim. Çünkü bu hamur o kadar güzel bir hamur oldu ki istediğiniz gibi oynayabilirsiniz üzerinde. Ne kopma oluyor, ne yapışma oluyor. Çok zevkli. Bayağıdır böyle bir hamur yapmamıştım. Benim de çok hoşuma gitti yaparken. Zevkle yaptım ve bunu sizlerle de hemen paylaşmak istedim. Böyle çatal şekilde verdim. Ben bunu şimdi tatile gitmek üzereyim. O yüzden yapıyorum. Sizler de işte tatile gidersiniz ya da dışarı çıkarken yanınıza alabileceğiniz, yani hemen bir buzdolabı poşetine koyup yanınıza alabileceğiniz bir çubuk kreker oldu. Dışarıda da hani yemek bulamadığımız zaman, bir alternatifiniz olmadığı zaman bu çubuk krekerleri gönül rahatlıkla hemen çıkarıp yiyebilirsiniz. Öyle diğer hani kurabiyemsi hamurlar var ya, onlar gibi böyle dağılmıyor. Onları biliyorsunuz hemen böyle çabuk dağılabiliyor. Bu sert bir hamur. Aynı normal marketten aldığımız çubuk krekerin aynısı oldu. Tadı da aynı oldu. Yapın, deneyin, göreceksiniz. Gerçekten Zehra Hanım doğru söylüyormuş diyeceksiniz. Çok hoşuma gitti benim. Çocuklarınızda gönül rahatlığıyla yedirebileceğiniz, beslenmelerine koyabileceğiniz çok güzel bir çubuk kreker oldu. Şekillerini vermeye devam ediyorum. Sizler de istediğiniz şekli verin. Ben bu kadar şekil verebildim, yapabildim, daha doğrusu bildiğim bunlar da. Siz farklı şekillerde yapıp bende de paylaşabilirsiniz. Artık çubuk krekerlerimin hepsine şeklini verdim. Şekli bitti. Şimdi ayırdığımız yumurta sarımızı teker teker hepsinin üzerine süreceğim. Ve ardından susamlarımı ve çörek otlarımı üzerlerine ekleyeceğim. Arzuya göre isterseniz susam ekleyin, isterseniz çörek otu ekleyin. Ben bazılarına da mesela yumurta sürmedim. Öyle de denemek istedim. İsterseniz hiçbirine yumurta da sürmeyebilirsiniz. Böyle çok lezzetli bir çubuk krekerler elde etmiş oldum. Çıtır çıtır bir çubuk krekerlerim oldu. Bunları da şimdi 180 derece fırında ben 15-20 dakika arası pişirdim. Gidip gelip fırına baktım. Benim fırınım biraz çabuk pişiriyor ve bunlar da ince olduğu için çubuklar çok çabuk pişecek. O yüzden gidip gelip sürekli kontrol ederek pişirmeye bakın. Üzerleri biraz kızardı mı fırından alabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yararlı bir video olmuştur sizler için de. Sizler de yapıp benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yorumlar kısmında da bana yorum yazmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Ve kanalıma kesinlikle abone olunuz ve yanındaki zil işaretini de tıklayarak bütün videolarımdan haberdar olunuz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.